Bundan yaklaşık 16 yıl önce 11 Kasım 2006'dayız. Dünya tarihinin gördüğü en büyük suç operasyonlarından biri Meksika'da başladı. Bir tarafta yaklaşık 260 bin asker ve 35 bin federal polis ile Meksika hükümeti, diğer tarafta ise 100 bini aşkın üye sayısıyla Meksika kartelleri vardı. Ortalık resmen yangın yeriydi. Devlet yılda ortalama 30 milyar dolar gelir elde eden kartelleri ortadan kaldırmak istiyor, dünyadaki hemen her gerilimde bir şekilde ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri de güney komşusuna destekten geri durmuyordu. Evet, bu savaşa ve sonuçlarına yeniden döneceğiz, ancak bugün anlatacaklarımız yalnızca bu savaşta sınırlı değil. GZT'nin çok neti, alışık olmadığınız kadar hızlı bir girişle içeriye başladı. Mizansene, havalı bir girişe gerek yok dedim, çünkü bugün dünyanın en tehlikeli ülkesi Meksika'nın bilinmeyen yönlerini masaya yatıracağız. Mexico is a mess. Violence is everywhere with powerful cartels taking on the police and the government. Konu yeterince ilgi çekici, bana güvenebilirsiniz. Neyse, başlayalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. başlayalım. Tehlike kısmına geçmeden Meksika'yı biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Kuzey Amerika'nın güneyinde yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir ülkeden bahsediyorum. Resmi adı ise Birleşik Meksika Devletleri. Başkenti Mexico City ve nüfusu kısa süre önce 130 milyonu geçti. Bu onları dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden biri yapıyor. Tarihleri boyunca yaklaşık 300 yıl İspanyol kolonisi olarak bilindiler ve bağımsızlıklarını ilan etmeleri 1821'de gerçekleşebildi. Ülke, Amerika Savaşı, Reform Savaşı ve Fransız müdahalesi gibi çok sayıda zorlu süreç yaşadı. Bunları şu an detaylandırmayacağız. Dünyanın turizm cennetlerinden birinin nasıl suç ülkesine dönüştüğünü anlatmak ve ülkeye dair ilginç detaylardan bahsetmek niyetindeyiz. Bu dönüşümü daha net anlamak için Latin Amerika'nın kısa tarihine bakmak iyi bir tercih olabilir. Askeri darbeler, toplumsal ayaklanmalar, ekonomik krizler, yoksulluk ve suç. Saydıklarımın tamamı Latin Amerika ülkeleri için oldukça normal ve alışılageldik meseleler. Dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 40'ı bölgede yer alıyor. Güvenlik, Adalet ve Barış Konseyi'nin 2020 tarihli verilerine göre Latin Amerika'da her 100 bin kişide 109 cinayet işleniyor. Bu dünya ortalamasının birkaç katı. Bölgenin en tehlikeli şehirlerinin %60'ı Meksika'da. Son 20 yılda 2,5 milyon Latin cinayete kurban giderken cinayetlerin 800 binden fazlası Meksika'da yaşandı. Celaya, Tijuana, Juarez ve Ensenada listenin en tehlikeli 4 şehri ve tabi tamamı Meksika'da. Söz konusu alandaki istatistikler dünyanın en tercih edilesi ülkelerinden birini gezegenin en tehlikeli ülkesi yapmaya yetiyor. Bu tehlikenin en büyük kaynaklarından biri ise Meksika'nın hemen her noktasına yayılmış karteller desek sanırım yanılmış olmayız. Yavaş da olsa girişte bahsettiğimiz savaşa gelmiş bulunuyoruz. İçeriğimizi izleyen herkesin tanıdığını düşündüğüm Pablo Escobar'ın 1980'lerin başında Meksikalı kaçakçılarla oluşturduğu ortaklıklar, ülkenin coğrafi konumunun da etkisiyle büyük ölçüde belirginleşti ve buraların temel suç öğesi haline geldi. Karteller her yerdeydi ve bununla mücadele için Meksika hükümetinin acil kararlar alması şarttı. Bu kararlar dönemin devlet başkanı Felipe Calderón tarafından alındı ve tarihin en büyük suçla mücadele operasyonlarından biri resmen başlatıldı. 2006'dan bugüne 12 bini aşkın kartel üyesi öldürülürken 120 binden fazla üye ise tutuklandı. 30 binden fazla üyenin ise akıbeti halen belli değil. Just before they're executed. Bu savaş süresince Meksika cephesinde de 400 asker ve 4000'den fazla polis öldürüldü. Bunların yalnızca bir sayı olmadığı fark edildiğinde savaşın boyutları da daha net biçimde anlaşılmış oluyor. Meksika'nın zararlı maddelerin transferi konusunda gerçek bir üsse dönüştüğü günlerde başlayan operasyonlar belli periyotlarla ancak asla bitme noktasına gelmeden gerçekleşmeye devam etti. Meksika'da bugün bile turizmle doğrudan iç içe olan birçok nokta aslında tehlikeli sevkiyatların gerçekleştiği birimlere dönüştü. Peki karteller neden turistlerin yoğun olduğu bölgeleri hedef alıyor? Bu sorunun cevabını arayan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin eski Uluslararası Operasyonlar Şefi Mike Vigil,
ABD sınırında yaşanan son düzenlemeler nedeniyle Riviera Maya bölgesinin karteller tarafından oldukça cazip bir bölge haline geldiğini bildiriyor. McVeigil, güvenlik güçlerinin bölgede kontrolü ele alamaması nedeniyle Yucatan Yarımadası'nın büyük bir bölümünün kartellerin kontrolüne geçtiğini söylüyor. Vigil ayrıca karteller ekonomik olarak nüfuz alanını genişletmek ve uyuşturucu trafiğini kontrol etmek için turistik bölgeleri elinde tutmak istiyor diye de ekliyor. Yani Meksika, dünya tarihinin en büyük suçla mücadele operasyonlarından birini hayata geçirmiş olsa da istenen ve beklenen temizlik asla gerçekleşmedi. Bugün dünyanın en tehlikeli caddelerini arayan biri mutlaka Meksika'dan adreslerle karşılaşmak zorunda diyebiliriz. Yalnızca karteller değil, dolandırıcı ve kapkaççı, hatta çok sayıda kiralık katilin de Meksika'da oldukça kolay biçimde varlık alanı oluşturduğundan bahsedebiliyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Meksika'ya seyahat edecek Türk vatandaşları için yayınladığı uyarı metni bile oradaki son durumu anlamamıza yardımcı olabilir. Metin şunu söylüyor: Meksika'da vatandaşlarımızın güvenlikleri konusunda duyarlı olmaları ve özellikle geceleri kent merkezleri dışındaki bölgelere gitmemeleri tavsiye edilmektedir. Dünyanın halihazırda en tehlikeli ülkesini konuştuk, ancak Meksika birçok özelliğiyle alaka toplayabilecek kadar da farklı bir ülke. Ülkeye dair az bilinen detaylara da bir göz atalım. Öncelikle Meksika, topraklarında en fazla sürüngene ev sahipliği yapan ülke konumunda. Toplamda 707 değişik sürüngen türü mevcut ve bunların bir kısmı da zehirli yılanlar. Özellikle tatil bölgelerindeki yılanlara dair uyarılar Meksika'da çok sık biçimde tekrarlanır durumda. Ülke, boğa güreşinin ana vatanı olmamasına rağmen dünyanın en büyük boğa güreşi arenası bizzat Meksika'da. Meksikalılar boğa güreşi izlemekten büyük keyif alıyor. Ülkede bu tip müsabakaları analiz eden televizyon programları dahi mevcut. Meksika ayrıca renkli televizyonun icat edildiği ülke olarak biliniyor. 1942'de Guillermo González Camarena ilk renkli televizyonu dünya ile buluşturmuştu. Mucidin ismini söylerken yine dikkatimi çekti ve Meksika'daki uzun isimlerin nedenini de araştırdım. Yeni doğan bebeklere hem annesinin hem de babasının soyadının verilmesi bu kadar uzun isimlerle karşılaşmamızın temel nedeni. Bazılarını okumak bile gerçekten işkence gibi. Neyse, devam edelim. Meksika oldukça ilginç bir politik rekora da sahip. Pedro Lascuarin yalnızca 45 dakika süren başkanlığıyla bu alanda zirvede yer alıyor. Kendisi 19 Şubat 1913'te başkan seçildi ve bu koltukta bir saat bile oturamadı. Bu, tarihin en garip askeri darbelerinden biri olarak da tarihe geçmiş durumda. Meksika mutfağıyla bilinen ülkelerden biri. Burrito başta olmak üzere çok sayıda Meksika yemeği dünyanın dört bir tarafında ilgiyle tüketiliyor. Ülkenin mutfağı çok güçlü olsa da oldukça sağlıksız yemekler yaptıklarını söylemeliyiz. Meksika dünyanın obeziteyle en çok muhatap olan 3. ülkesi konumunda. Meksika halkı içinde oldukça can sıkıcı bir yakıştırma sık sık yapılıyor. Turist olarak ülkeye giden birçok insan Meksika halkının oldukça tembel olduğunu ve bir şeyleri ertelemek konusunda da gayet sıkıntılı olduklarını söylüyor. Meksika ayrıca dünyadaki en zengin dil çeşitliliğine sahip ülkelerden biri. İspanyolcaya ek olarak Meksika'da kullanılan tam 68 yerel dil bulunuyor. Araştırma sürecinde ilgimi çeken bir diğer bilgi ise taksi konusunda karşıma çıktı. Meksika dünyada en fazla taksiye sahip olan ülkeymiş. Hatta o kadar çok taksi bulunurmuş ki dünyada taksi ücreti en ucuz olan ülke de Meksika'ymış. Meksika'da bir tuvalete tuvalet kağıdı atmak tamamen uygunsuz, hatta cezalandırılmaya değer bir davranış olarak değerlendiriliyor. Yani bu konuda fazlasıyla hassaslar. Meksika'yı, suçla ilişkisini, tarihi durumlarını, büyük savaşı ve ilginç özellikleri tek tek konuştuk. Ülkeyi çok netlerde misafir ettiğimiz en garip ülkelerden biri olarak editör hafızasına kaydettiğimi de mutlaka söylemeliyim. Buradaki suç seviyesinin ne zaman normale döneceğini ise tabii ki zaman gösterecek.